Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan pulmozim, 2,5 mg'lık 30 ampul içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Pulmozim her biri 2,5 mg'lık Dornaz alfa içeren 30 plastik ampullük ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. İnhalasyon solüsyonu berrak, renksiz ila açık sarı renktedir. Ampuller altışarlı olarak paketlere yerleştirilmiştir. Pulmozimin etken maddesi deoksiribonükleaz adı verilen doğal bir proteine benzer bir insan yapımı protein olan Dornaz alfayı içerir. Pulmozim nedir, niçin kullanılır? Pulmozim, kistik fibrozisli hastaların tedavisinde kullanılır. Kistik fibrozis, doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik fibrozis özellikle akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir. Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde vücutta yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını arttırır. Bu hastalığın belirtileri şunlardır: tuzlu deri, aşırı balgamlı, inatçı öksürük, sık geçirilen akciğer enfeksiyonları, büyüme gelişme geriliği, yağlı, kötü kokulu dışkı, aşırı yoğun tükürük, kısırlık ve diyabet hastalığı. Pulmozim, solunum sistemindeki yoğun balgamın sökülmesine yardım ederek akciğer işlevlerini düzeltir. Pulmozim nasıl kullanılır? İlacı her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Doktorunuz sizin için en doğru dozu belirleyecektir. Yetişkinler ve çocuklar için normal doz, her gün bir ampul içeriğinin solunmasıdır. Bazı yetişkinlerin pulmozimi günde 2 kez solması gerekebilir. Pulmozim sıkıştırılmış havalı nebulizör kullanılarak uygulanmalıdır. Çoğu yüksek frekanslı nebulizörler uygun değildir. Doktorunuz uygun olan çeşitlerini size tavsiye edecektir. İlacı kullanmadan önce plastik ampullerin içinde bulunduğu koruyucu folyo makasla kenarından kesilir. Kullanılacak ampul birbirine yapışık diğer ampul şeridinden ayrılır ve döndürülerek açılır. Pulmozim ampulün üst tarafını kopartarak hızlı bir şekilde cihazı boşaltınız. Sonrasında nebulizör ve kompresör kullanma talimatlarını takip ediniz. Nebulizatörü kullanmadan önce cihazın temiz olduğundan emin olunuz. Pulmozim çözeltisini suyla seyreltmeyiniz. İlacı diğer ilaçlarla veya solüsyonlarla karıştırmayınız. En iyi etkiyi görmek için pulmozim her gün uygulanmalıdır. Pulmozim tedavisi sırasında standart göğüs fizyoterapinizi sürdürmelisiniz. Doktor randevularınıza devam etmeniz önemlidir. Pulmozimi kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır: eğer Dornaz alfaya veya ilacın içerisinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız. Pulmozim kullanırken normal olarak yiyecek ve içecek alabilirsiniz. Pulmozimin güvenliliği hamile kadınlarda belirlenmemiştir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz. Pulmozimin kullanımı ile oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır: boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, göz enfeksiyonu, hazımsızlık, ateş, nefes kesilmesi, burun akıntısı, hapşırık, kaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü. Bunlar pulmozimin hafif yan etkileridir. Tedavinize başladığınızda akciğer işlevleriniz kötüleşebilir ve normalden daha fazla balgam salgınız olabilir. Bu etki genellikle geçicidir ve berrak hava damlacıkları olarak alınan herhangi bir ilaç ile birlikte oluşur. Bu video sizin için faydalı olduysa lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın.